Hakan Bilgin, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi sizi yakından tanıyacağız. Haydi bakalım. Şimdi ben bugün biraz böyle doğum tarihi, doğum yeri detaylarına bakayım dedim. Artvin Arhavili olduğunuzu Kütük okudum. orası. Evet, babam da oralı bu arada. Hadi canım. Annem de Trabzonlu, ben de Karadenizliyim. Peki baba Artvin'in neresinden? Arhavi, Hadi canım. evet. Biz seninle akraba Bayağı çıkabiliriz, akraba ben sana söyleyeyim. çıkabiliriz, evet. Babanın soyadı ne? Özdemir ama Özdemir. eskiden Banoğlu'ymuş. Kesin tanışık çıkar, ben sana söyleyeyim. Ama siz Samsun'da doğdunuz. Samsun'da doğdum. Babam savcı olduğu için, memur olduğu için dolaşıyorduk. Annem öğretmendi, babam savcıydı. İki memurun evine doğdum yani, anne babamın. Onlar da ilk işte Terme'deyken ben doğdum. 2 sene kalıp sonra Çarşamba'ya, Bafra arada, yani Samsun'un bütün ilçelerini dolaştık diyebilirim. Sonra Çarşamba'da ilkokulu okuduk. Sonra Ordu'ya geldik. Ordu'da ortaokul, lise hayatım orada geçti. Sonra işte üniversite İzmir'i kazandım. 9 Eylül işletmeyi. Öyle bir geçiş oldu. Dolayısıyla Doğu Karadeniz'de aslında büyüdüm lise sona kadar yani. Peki işletme okurken tiyatro aşkı mı düştü içinize yoksa her şey kendiliğinden mi gelişti? Tiyatro aşkı şöyle bir şey aslında. İlkokulda böyle çocuklar evden çıkıp sosyal hayata bulaştıklarında önce evlerinin civarında, sonra mahallenin civarında, sonra okulda kendilerini göstermeye çalışırlar. İspat etme çalışması gibi. Yani beni fark edin, beni fark edin gibi. Orada da çok iyi bir futbolcu değildim anladığım kadarıyla. Çünkü kaleye geçiriyorlardı beni küçükken. Sonra ortaokulda handbol oynamaya başladım. Handbolda yedek kaleciydim. Sonra ayakta oynamaya gene yedek oldum falan. Bir türlü A kadroya giremiyoruz yani. Halk oyunları oynadım, hep sondaki çocuktum falan. Ya işte bir tek tiyatroda yedek kulübesi yoktu. Onun için orada da hani ilkokul, ortaokullarda televizyon tek kanaldı. İşte nokta ile virgül, sen bilmezsin. Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi böyle skeçler yapan komedyenler vardı. Onların da akılda kalan hikayelerini alıp ikinci gün boş derslerde bir arkadaşımla beraber taklit ederdik. Tamamen ilgi çekmek için aslında yapılan bir şeydi. Yani kendini gösterme çalışması galiba. Sonra bunu ortaokulda tiyatro müsamere denilen bir hikayeye çevirdiler. İşte hadi bakalım bu şiiri oku, doğru okuyor musun? Tonlaman doğru mu diye. Tiyatroyla tanıştım ilk defa ama orada da bir aşk diyemem. Sadece fark ettiğim bir şey vardı. Orada böyle müsamereler yarışması yapılıyordu. İşte tiyatro yarışması, okullar arası vardır ya. Bütün okullardan böyle birkaç çocuğu toplayıp Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu diye bir şehir tiyatrosu vardı ki Anadolu'nun ilk şehir tiyatrosudur orası. Benim için büyük bir şans o. Yani başka bir ilde olsaydım, öyle bir zemin olmasaydı belki bugün burada bile olmayabilirdim. Dolayısıyla o zemine bizi topladılar. Her okuldan birkaç çocuk ve biz ilk defa seçildiğim bir yerdi. Ve orada dışarıya, halka oyun oynattılar. Yani normal müsamereyi ne oynarsın? Annene, teyzene, dayına oynarsın ya. Bu dışarıdan biletli bir oyun oynanmaya başlandı. Orada bana rahmetli Aydın Üstüntaş herkese şunu söylemişti. Burası artık tiyatro yapıyorsunuz, sahne üstündesiniz. Burada yaptığınız hareketler, anlattığınız şeyler çok değerli, çok kıymetlidir, insanları etkiler. Bu anlattıklarınızın aksini aşağı inip normal hayatınızda yaparsanız eğer bir daha sahneye çıktığınızda kimse size inanmaz demişti. Hayatımda aldığım en büyük ahlak dersiydi bu. Ama ben orada şunu fark ettim. Bir dakika ya. Yani ben buraya çıkıp bunu yaptığımda sadece benim işte amcam, dayım değil, hiç tanımadığım birisi de etkileniyor. Bu ne acayip bir şeymiş. Bir dakika ya, bu tiyatro değişik bir şey deyip beni alan yeri orasıydı. Yani tiyatronun bu kadar insanları değiştirme, toplumlara fayda sağlama etkisi beni çok tahrik etmişti. Sonra da olayım dedim. Ama dedim ki lise var, üniversite, baban annem memur, konservatuar, bir de Ordu'dan bakınca İstanbul'da çok uzak bir yer. Dolayısıyla hiç hayalim olmadı. Normal işime devam ettim. Devam ettiniz. İşletme kazandım. okudunuz. Ama işletmeye girdikten sonra da 3 ay derse girdim. 3 ay sonra baktım ki tiyatro faaliyeti var. Sonra geri kalan bu bir örnek teşkil etmiyor. 4,5 sene derse girmeden sınavlara girdim. Sadece tiyatro provasına gittim. Yani ben işletme fakültesini bir konservatuara çevirdim kendi kafamla. Sadece prova yaparak, derslerde de işte özel lokal atölye çalışmaları yaparak falan bu şekilde sınavları 4,5 senede bitirdim üniversiteyi. Sonra tiyatro ile ilgili fırsatlar çıktı karşınıza ve aslında satış pazarlamadan sahneye uzanan bir yolculuk Tabii sonra oldu. da gene tiyatro hayatımda hep bir yandan devam etti. Tamamen annemin gazetede gördüğü bir ilanla Ferenc Şensöl'de eski Ordu, Fatsa, Samsun falan öyle bir ilişkisi vardır. Babası babamın
arkadaşı olduğu için. Annem algıda seçicilik olarak Ferhan Şensoy, yani meşhur birisi olarak değil. Cemil Bey'in oğlunun okulu mu var falan filan deyip Ferhan Şensoy'un açtığı bir tiyatro okulu, nöbetçi tiyatro denilen çalışmaya oğlum istersen git deyip bana sanki bir mandolin kursuna gönderiyormuş gibi göndermişti. Sonra o kurs çalışırken gittiğim bir yerdi. Sonra benim profesyonel yine bir seçilme oldu. Oradaki 40 kişiden 16 kişi seçip Ferhan abi profesyonel bir oyuna koyunca ben bir anda böyle bir profesyonel orta oyunculardan biri oldum. Ama şirket devam ediyordu. 5 sene hem çalıştım hem tiyatro yaptım. Yani takım elbise, bont çanta. Ben tiyatroya gidip geliyordum. Sonra şirket battı. Batınca haliyle dedim ki herhalde Allah'ım yani bu taraftan gitmemi istiyorsun galiba dedim. Denemek için hayatımı o konuda riske atmam gerekiyordu. Çünkü öyle bir ekonomim yoktu. Çünkü lüks bir şeydir. Hiçbir güvencen yokmadan ve mektebin olmadan oyunculukla devam etmen. Direndim, dayandım. Şanslıydım herhalde. İşte yılan hikayesi çıktı. 3 sene boyunca sürdü. Yani ekonomik olarak çok büyük şeyler kazanmasan da yani bir CV elde ettin yani. Onunla beraber de sonra işte bildiğiniz hikayeler oldu yani. Bir soru çekelim mi mavi saçlı kızımızdan? Mavi saçlı kızımız bakalım bize ne soracak? Ömrüm boyunca aynı yaşta kalma şansın olsaydı hangi yaşı seçerdin? Çok güzel bir soru ya. Hep derler ya bugünkü aklım o günkü yaşta olsaydı diye. Hayatı yeni keşfederken 9-10 falan daha bana manalıymış gibi geliyor. Çok bir sorumluluğun yok. Sana kimse hesap sormuyor. Herkes sana şefkat ve sevgi gösteriyor. Herkesin sevebildiği, senin de en sevimli olduğun işte o 6-7 yaş falan filan. Bence herhalde orada bir süre kalmak isteyebilirdim yani. Bugün oğlunuz kaç yaşında? Bugün 18 oldu artık ya. Öyle mi? Bayağı bir... Allah size de o günleri göstersin. Amin inşallah. Yani o bir anda ki mesela şimdi kendi 9-10 yaşım değil derinin 9-10 yaşı gözümün önüne gelip o hali çok sevimli geldiği için söyledim ve senin sonra derini sorman biraz enteresan oldu gerçekten. Evet. Çünkü onunla ilgili de bir röportajınızda şey demiştiniz işte hani anne niye biz hayata geldik ya? Evet ne ya, yapıyoruz burada? Öyle demiş ya. Herhalde Öyle dedi 7-8 anne. yaşlarında Tabii değil mi? tabii. Yani bir gün gece yatarken Çiğdem sohbet ederek uyuturdu derini daha küçükken. Şimdi artık tek başına uyuyor tabii de. O zaman şey demişti Çiğdem'e. Anne biz hayatta niye geldik demiş yani amacımız ne demiş yani. Çiğdem böyle bir kalmış. Yavrum işte yani yaşam, hayat, hani başarılı olmak, mutlu olmak, hani hayatın güzelliklerini bir patinaja girmiş haliyle. Ama 9 yaşında bir çocuk bunu sorması bizi de bir tedirgin etmişti yani ne yalan söyleyeyim. Geçenlerde okuduğum bir sözü hatırlattı bana. Hayat ne istediğimizi aramaya bulmakla geçiyor. Tabii onu bulmak için mücadele ediyoruz aslında. Çok güzel bir yer orası. Düşülen offside da şu, başkalarının bulduğu, gördüğünüz, sizin için başarılı olan, pahalı olan, zengin olan, şöhretli olan yeri görüp onu aramaya çıkıyoruz. Ama onlar başkasının bulduğu şeyler. Kendi arayıp bulacağımız şeyden de hep sapıyoruz bunun yüzünden. Kendi arayıp bulamadığımız şeyi de bulamayıp gelip elimize 60'ımıza geldiğimizde de mutsuz, tatsız, hay Allah'ım yarabbim her şeye şikayet eden, her şeye isyan eden, sisteme bir sebep bulan insanlar haline dönüşüyoruz. Çünkü o bulamamış, kendini fark edememiş işte problem orası yani. Ve kendi aslında tercihlerinin sorumluluğunu da alamamış. Alamamış tabii ki. Bu 50-60 yaşından sonra mı anlaşılıyor? Bence çünkü sebebi de şu, biz normal çocuğa 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında ergenlikle beraber hayata yeni gözünü açıp hayatın ne olduğunu tartışmak, o mesela kişisel gelişim niye 45'inden sonra okuyor insanlar onu? Bence 15'inde okuması lazım. Yani 15'te yakalaması lazım ki çocuk yolunu seçsin, sürecin kıymetli olduğunu bilsin, hedeflerle, finallerle uğraşmasın. Süreç, hayat şu an yani, şu anı. Ben şu programda alacağım en büyük keyfi almaya geldim. Ben şimdi şöyle bir adam da olabilirdim yani. Evet İlahi'cim ben aktör Hakan, sor bakalım çekelim evet. Sanki sana hani ben aktör olarak bir şey takıyorum, maske takıyorum. Senle de böyle takılıyorum. Seni mutlu etmeye geldim. Hayır ben kendim mutlu olmaya geldim buraya yani. Sen mutlu olursun senin problemin. Olmayabilirsin ama ben buraya mutlu olmaya geldim. Hayat böyle bir şey. Sen beni mutlu edemezsin. Ben mutlu olurum. Sen beni mutsuz etmek için mücadele edebilirsin. Gene ben mutsuz olurum veya olmam. Bunu bir keşfetse millet zaten. Yani o zaman kimse kimseyi mutsuz da edemeyecek zaten. Evet. Ciddi söylüyorum. Kaderin getirdiği bir sürü şey var. Onlara itiraz etmiyorum ama normal rutin ilişkilerde bana Hilal bunu dedi. Volkan geldi şunu söyledi.
Baba onun için belki demedi, belki başka bir şey için söyledi. Evet. Sen onu öyle anladığın için sen mutsuz oluyorsun aslında yani. Bunu keşfettiğimiz an hayat çok keyifli, çok güzel rastlantılar, güzel farklılıklar, güzel eksikler, güzel hatalarla olduğu için zaten bize çok eğlenceli oluyor. Yoksa dümdüz düşünsene, her şey 10 numara abi. Her şey, para sıkıntımız yok, yeme sıkıntımız yok, hiçbir şey yok. Çok sıkıcı. Ölme derdimiz yok. Düşünsene, öleceğimizi biliyoruz fakat hala sıkıntı yapıyoruz. Ya bir saat daha geçti, daha biraz daha eğlen de bir şey yap yani. Öleceksin abi. Öleceksin la yani. Hani bunu düşünmek yerine hayır o bir saatte ben nasıl işte bunu niye dedi, onu niye dedi. Çünkü kişisel olarak kendimizi 15 yaşında tedavi etmeyip 45 yaşında tedavi etmeye kalktığımızda çocukken var olan bütün o travmalarımızı çözemediğimiz için üstüne yama yapmaya çalışıyoruz. O zaman da o yamalar tutmuyor yani. Tutmuyor. Bir de etrafımızda hep çok iyisin Hakan, Tabii. böyle devam Ay. et. Aynı şekilde Tabii. ben de senin yaptığını yapacağım diyen insanlar varsa. Hem onlar var. Bir de sende şöyle insanlar var. Bir de benim anlayamadım. Ben böyleyim abi. Diyorlar ya mesela. Nasıl böylesin? Beni böyle kabul et. Beni böyle kabul. Ben böyleyim abi. Ben böyle bu tarafım ters abi. Abi tedavi et da doktora git. Yani hani arabanın orası tersse kaputu düzeltmek lazım değil mi? Seni de düzeltmek lazım. Niye düzeltmiyorsun? Niye kendinle uğraşmıyorsun? Bizim coğrafya böyle abi. Biz böyle abi. Gülmüyoruz abi biz diyor. Niye gülmüyorsun abi? Gülemiyorum abi. Gülmek böyle falan. Halbuki güldüğünde bana iyilik yapmış olmuyor. Güldüğünde kendi vücudu rahatlıyor. Mutluluk hormonu salgılıyor. Sana bir iyilik bu. Yani var olan eczaneye giriyorsun. Sen C vitamini almadan çıkıyorsun abi. Yani alsana. Hayat sana bunu veriyor. Yani hayat demiş ki vücut öyle bir vücut ki bize ölümü de yaşatıyor. Bunu unutmayı da öğretiyor. Sonra mutlu olmayı da gösteriyor. Bunların hepsini fark ettiğinde hayat çok keyifli. Ama sen sadece kötüleri fark et. Teslim ol. Evet. Bütün söylenenlere. Gıybet yap. Onu sat, bunu sat, şunu yap. Sonra ne oldu? Öldüm gittim ya. Cenazeye de fazla bir kalabalık gelmedi yani. Gelmez Gıybet zaten yaptığım için. büyük ihtimalle. Zaten o zihnin de aslında seninle ilgili söylediği yalanlar değil mi? Tabii. Bir noktada inanmayı seçtiğini. Yani örnek veriyorum. Kışın üşüyoruz tabii. Kışı sevmiyorum ben. Üşüdüğün için mi sevmiyorsun? Ve onu öyle devam ettiriyorsun. 60-70 Onu yaşına zaten geliyorsun. Ben kışı kaydediyorsun tabii. sevmiyorum diyorsun. Tabii. Ama aslında bir ötekiyle iletişimden bahsettiğimizde ilk olarak kendinle iletişimin, yani o içimizdeki ses var ya, ki ben hep şunu düşünüyorum, hep diyoruz ya işte içindeki ses şöyle anlaş böyle anlaş. Aslında içindeki sesi de sen bilmiyorsun ki, onunla da bir çalışman lazım. Şimdi 5 dakika önce ben ne düşündüm veya 5 dakika sonra ne geçecek aklımdan bilmiyorum. Demek ki ben karar vermiyorum oradan gelen sese. Yani orada kendinle iletişimi düzeltip sonra da zaten etrafla iletişimi düzeltmek Zaten geliyor. onu kabul etmek o kadar zor ki. Ama o kendin dediğin 0 ila yaklaşık 11 arasındaki o 0-3-0-3-6-6-11 arasındaki o çocukluğumuzda kaydettiğimiz o memoriler var ya, o birikimler. O birikimlerin ne olduğunu bilmeden yaşıyoruz. Evet. Sonra bir anda durup dururken kardeşimle karşılaşıyorum. O fizyonomi bana ilkokuldaki benim kalemimi çalan çocuğa çok benzediği için ben manasızca bir tavır alıyorum kardeşime. Ne tanıyorum, ne biliyorum, hiçbir fikrim yok. Sadece o ifade bende böyle bir resim var. Ben bu geçmişi temizlemeden, geçmişteki problemleri çözmeden hayata başlamamam lazım zaten. Problem orada. Biz onu temizleyemiyoruz. Biz hep sırtımıza koyuyoruz. Ben bir gün seninle karşılaşacağım, sana o kalemin hesabını soracağım diyoruz. Onu sırtımıza alıyoruz. Ötekimizi sırtımıza alıyoruz. O yükle beraber dolaşmaya başlıyoruz. O yükle beraber herkese karşı böyleyiz. Çünkü eski hesaplarımız var. Yaşamıyorsun abi. Hesaplaşma peşindesin yani. Halbuki hayat öyle bir şey değil yani. Evet. Bir de gençlerin özellikle takıldığı bu başarı meselesi var. Yani başarı özdeğer ilişkisi aslında. Ben bir şeye başladım, başarılı olmalıyım, bu yoldan dönmemeliyim, yoksa zaten bir değerim de kalmayacak diye düşünüyorlar. Önce kendisinin bir değer olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Dünyada hepimizin bir tane olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bir taneyiz. Gerçekten bunu aksini ispat edebilir misiniz? Hilal'in aynısından Arjantin'de gördüm, çok benziyordu. Benzeyebilir ama aynısı değil yani. Olamaz. Bu bir tane olmak, biricik olmak çok kıymetli bir şey. Yani düşünsene, bir üretimi düşün. Bundan 10 tane olması, 100 tane olması, 1000 tane olmasının öz değeri nasıl farklıysa bir tane olmak da o kadar değerli. Sen bu değeri kabul ettiğin zaman, bir kere o varlığı kabul ettiğin zaman onun üstüne koymaya başlıyorsun. Ama sen onu yok saydığında, ya ben doğduğum yeri söylemeyeyim abi, ailemden de hiç bahsetmeyeyim, ekonomimiz zaten öyle, müthiş bir aşağılık kompleksiyle geçmişini sen sildiğinde sıfırdan başlıyorsun.
Ve sıfırdan başladığında üstüne koyduğun her şey ne yazık ki çok küçük kalıyor. Ama ben de diyorum ki biriktirdiğini al bir. Hiç fark etmez. Nerede doğduğunun, dünyanın neresinde doğarsan doğ, oranın bir kıymeti ve değeri var. Normal sistemin içerisinde, kapitalist sistemin içerisinde kıymetsiz, değersiz, maddi karşılığı olmayabilir. Ama senin o hayatın içerisinde gördüğün küçücük bir şey, senin evinin orası, senin için çok kıymetsiz olabilir. Bir tane Japon alalım, oraya getirelim. 150 tane fotoğraf çeker. Tabii. Onun için çok ilginç olabilir yani. Sen sadece hayatını değerli kılmak senin elinde. Sen kendi hayatını bilmen lazım. Onun üstüne koyman lazım. Eksiğini görerek koyman lazım. Ben bunu arttırmam gerekir diyebilirsin. Ve zaten sana bir dert geldiyse, problem geldiyse reddettiğin, o dert aslında senin gelişmen için gönderilmiş biridir. Evet. Bir merdiven o. Onu aşman için veriyor sana bunu yani hayat. Buna böyle bakınca bulmaca gibi hayat çok eğlenceli. Ama sen her gelene bu ne oldu şimdi? Hep beni bulur zaten. Başıma saksı düştü. O böyle. Abi bütün evrenin, Allah'ın işi gücü yok. Senin kafaya saksı düşürecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Peki hem şeyi merak ettim, bu yaklaşıma hangi yaşlarda nasıl varabildiniz? Hem de gerçekten bu yaklaşım sayesinde ya Hilal hiç olmadık güzel tesadüfler geldi başıma diyor musunuz? Ya şöyle eğilelim. Yani nasıl anlatayım sana? Çok kaybeden oldum ben. Çok kaybettim. Bu kaybetmemin bir sebebi olması gerektiğini düşündüm. Ayrılık acısı çektim. Maddi olarak aldatan oldu yani. En yakın arkadaşlarımdan maddi olarak kazık atan oldu yani. Bunun bir nedeni olması gerek. Bu sadece benim salaklığım olamaz dedim yani. Buradan öğrenmem gereken bir şey var herhalde dedim yani. Bu bir öğrenmeyse bunu bilmem gerekiyor dedim. Ama bunun alt metni rahmetli annem dünyanın en böyle pozitif ve hani onun yanında dedikodu yapamazsın. İnsan ilişkileri üzerine büyük bir dünya, Kofi Annan gibiydi yani. Dünya barışı üzerine çalışan falan değişik bir kadındı yani. Ve emekli öğretmen, sıradan bir insandı. Ama onun zemini bize anlattıkları herhalde bilmiyorum. O zaman benim önemsemediğim anne falan dediğim şeylerin hepsi benim içimde öyle güzel yer etmiş ki o bana çok güzel bir zemin kurmuştu. Onun üstüne ben bu kadar iyi ve düzgün davranırken, dünyada bu kadar dünya barışı için uğraşırken, bu insanlar bu kadar kötü de olsalar, yani Allah'ım ben başıma bunlar niye geliyor sorduğumda, isyan etmeden sorduğumda karşılığında şunu cevabını aldım. Tabii oradan gelmedi cevap ama kendi kendime buldum. Bu bir sınav. Bunu aşman gerekiyor Hakan. Sen bunu öğrenmen gerekiyor. Demek ki o kötü insanı da anlaman gerekiyor. Kötü insanın bir daha seni aldatmaması için, yanlış yapmaması için o zaman senin kendini geliştirmen gerekiyor. Burada bir yanlış yaptın, evet zarar gördün. Bir daha yanlış yapmaman için yağmur yağarken ıslandın, bir dahakine şemsiyeyle çık Hakan. Bunu düşün, akıl diye bir şey var. Tekamülünü yaşattı bana hayat. Sonra da bunu böyle yaşayınca o zaman her şeyi dinleyip her şeyi fark ettiğimde var olan bir olaya bağırıp çağırmak yerine var olan bir olayı bir problem gibi görmeye başladım. Yani bulmaca gibi görmeye başladım. Evet böyle bir şey geldi başımıza. Bunu nasıl çözebilirim? Çözerken neyi öğrenebilirim? Çözerken bir şeyim gelişecek deyip yani çok eğlenceli gelmeye başladı. Bir olay olduğunda mesela bir gün oğlum şey demiş daha ortaokul yılları o zaman işte İdolünüz kim demiş öğretmen, o da babam demiş o anda. Ki ben de çok yoğun olduğum için Çiğdem'le o dönem özellikle ortaokul dönemi falan hani benim daha ilgili olmam gerektiğiyle ilgili evde Çiğdem'le böyle söz diyaloğu yaptığımız sürecin içerisinde eve bomba gibi babam idol falan deyince ben büyük bir gururla falan çok havalı girdim eve. Sebebini sormuş, sebebi de şuymuş. Bir olay olduğunda annem var olan olaya kızmaktan çözüme gidemiyor. Babamsa direkt çözümü düşünüyor. Benim de hayatla ilgili birçok problemim var. Onun için ben de babam gibi olup problemleri çözmem lazım demiş. Derdimiz de bu olmalı. Yani birisiyle tartıştığımız zaman 5 dakika sonra nasıl bir ortamda yaşamak istediğimizi düşünmeyi unutuyoruz. Tartışmada önemli olan ben onu nasıl aşarım, ben onu nasıl geçerim, ben onu nasıl alt ederim diye düşündüğünüz zaman ibre konudan çıkıp başka bir yere gitmeye başlıyor. Halbuki derdimiz konu iknaysa ve bu kadar yıl okuyup, inceleyip, insanlarla sosyalleşip bir insanın konuşarak çözememesi benim aklımın almadığı bir noktaya geliyor. Evet. Bağırarak bir şey olmuyor yani. O şikayet ve gerçekten en güzel alandır ya, rahat alandır ya. Evet, evet. Şikayet ama bir enerji israfı, zaman israfı. Ama onun için de işte bir saniye bile olsa hani içinden çıkıp bakmak. Tamam, sakin ol. Şu an hani öfkeli bir an. Hani onu yapabilmek. Çünkü direkt o an tepki vermek istediğimiz için işte zararlı oturuyoruz. Mesela şöyle şey söylüyorlar ya Hilal'cim. Bu arada çok konuşuyorum değil mi? Çok özür dilerim ama susmuyorum. Bildiğimi anlatmayı seviyorum da sadece. Bildiğimden kastım
Duyduğumu, öğrendiğimi anlatmaya. Ben bir şey değilim. Bunu da hani bir Estağfurullah. uzman falan değilim. Hakan abi olarak konuşuyorum sadece. Şöyle bir durum var mesela. Abi ben bunu hak ediyor muyum diye giriyorlar konuya mesela. Bana bu yapılır mı abi diyorlar. Ben bunu yaptım ama yani haksız mıyım abi diyorlar. Şimdi bunu söylediği andan itibaren diyorum ki bence bir probleminiz var. Yani bir hak arıyorsanız eğer lütfen hayatınıza bir bakın. Kendinizle ilgili bir haksızlığa uğradığınıza inanıyorsunuz. Buna inandığınız için, o haksızlığı çözemediğiniz için başka bir olayda hak arıyorsunuz. Bu futbolda da böyle, siyasette de böyle, atıyorum işte ne bileyim komşular ilişkisinde de böyle, karı koca ilişkisinde de böyle. Ben bunu hak ediyor muyum? Abi olay hak değil. Kız bunu yaptı, niye yaptı bunu tartışalım. Sen de bunun karşında bunun sana bir saygısızlık olduğunu düşünmüş olabilirsin. Ama hak, hukuk yok. Böyle bir hesap yok. Ya, mahkemede miyiz abi? Bir sosyal davranıştan bahsediyoruz. Hak yok yani. Ama herkes kendini, ben ne kadar kendimi ben diye anlatıyorsam bil ki benim büyük bir aşağılık kompleksim vardır yani. Ben kendimi gösterememişimdir de senin beni bir yere koymanı istiyorumdur falan. Evet. Bu arayışın içinde yatan şey o olay değil. Senin kendi problemin var. Bir onu çöz abi. Evet. Orayı çözmen lazım yani. Yani ne kadar ben diyorsak o kadar yanlıştayız. Ama o zaman Hakan abi diye devam edeceğim. Lütfen. Şunu da sormak istiyorum. Şöyle de bir yaklaşım var ya hani sen değerlisin. Daha azına tamam deme. Değerliyim ben. Ben bunu hak etmiyorum. Hani bu artık günümüzde şey de bile oluyor hani iş hayatında. Ben bu maaşa mı layığım? Ben daha iyisine layığım. Değerliyi yanlış anlıyorlar. Değer dediğimiz şey para değil. Veya değer dediğimiz şey bize ait. Mutfak denir yani. Bize ait abi, biz biliriz onu. Evdeki değeri de biz biliriz. Evdeki kasada olan parayı da biz biliriz. Sevgimizi de biz biliriz. Benim karımla yaşadığım aşkı da ben bilirim. Kimse bilmez. Ne kadar yakınım, samimiyim. Kim bilebilir? Bilemez. Başkasını da bilemem. Bu öyle bir değer. Benim değerim bana ait. Ben kendimi seviyorum, bana ait. Başkasının gördüğü şey, Hakan abi düzgün insansın, iyi insansın dersin. Bu senin yorumundur. Ben nasılım Hilal? Nasıl dediğinde bu mutfağı açmış oluyorum. Bu ayıp. Bu gösterilmemesi gereken bir şey. Bu bana ait olan bir şey. Sen bana söylersin, ben de teşekkür ederim, sağ ol kardeşim derim. Böyle konu kapanır yani. O senin gördüğün değerle benim kendime verdiğim değer aynı değil. O kelimeleri karıştırmayın yani. Ama biraz işte fazla mütevazılık da özellikle bizim ülkemizde hani vasattan tavsiye dinlemeye sebep orada da olabiliyor. kendini, eğer kendi değerinin farkında varırsan, bunu anlatabilecek de doğru kelimeleri biliyorsan, mütevazi olarak da kendini çok güzel ifade edebilirsin. Evet. Yani gene orada bir hak hukuka giriyorsun. Ben onu kabul etmiyorum işte. Hak hukuka girdiğin zaman sosyal ilişkiden çıkıyorsun. Evet. Ticarete dönüşüyor mevzu yani. Ben bunu hak ediyor muyum? Abi yani ortada bir suçlama yok ki yani. Kız gelmiş oraya, omleti yakmış. Ben bu eve para kazandırıyorum, bu kadar para getiriyorum. Sabah kahvaltısında omleğimin dibi yanmış abi. Ben bunu hak ediyor muyum? Omletten mevzu bu noktaya nasıl gelmiş olabilir yani? Orada problem başka bir şey işte. Bir soru daha çekelim mi? Çekelim hadi. Sorular güzel sorular. Sence insanın kaç tane yakın arkadaşı olur? Yakın arkadaş şey gibi, hani çok sıkıntıya girdiğinde aramak istediğim böyle toplasan 2-3 tane insan vardır aslında. Ama bazen de senin çok yakınlık göstermediğin, çok özel olan, sadece arkadaş olarak kalan ve o an, o esnada, o olayı yaşadığın anda yanında olduğu için, o paylaşımı beraber yaşadığın için de yaren olduğun insanlar vardır. O insanla bir daha belki 6 sene, 7 sene görüşmezsin ama o yaşadığın olayda hiç unutamadığın anlardır o. Ve onu öyle hatırlarsın. Dost olarak sürekli aramazsın yani ama oradadır bilirsin. Güvenli bir limandır orası gibi. Bizim şöyle bir avantajımız var tiyatro oyuncularının. Sahne çok kıymetli bir yerdir bizim için. Sırtımızı dayadığımız, güvendiğimiz, cinsiyetsiz bir yerdir. Kadın erkek yoktur orada. Ve ben sahneye çıktığım herkes benim için çok özeldir, çok kıymetlidir. Beraber oynadığım. Geçmişe döndüğümde benim unutamadığım insanlardır onlar. Beraber çünkü bir anı yaşarız. Beraber sırt sırta veririz. Birbirimizin hayatını kurtarırız orada aslında. Yani uçurumun kenarından çıkartırız seyircinin karşısında. Onun için bizim için onların hepsi mesela hala hiç görüşmediğim bir sürü de insan var ama benim için dostumdur, kardeşimdir. Ne zaman beni arasalar mutlaka cevap vereceğim insanlardır. Mesela o öyle bir rafa kaldırılmış bir dostluk mertebesidir orası. Sahneye çıktığım insanlar yani. Peki eşle ilişki arkadaş gibi mi aynı zamanda?
Şimdi tabii 22 sene olunca yani Maşallah. eş, akraba, kardeş, yani dost, eğlendiğim insan, çok şeyi paylaştığım insan. Bir de ortak bir yolumuz var. İşte oğlumuzun yolculuğunda onunla beraber yürüdüğümüz bir yolumuz var. Hala evli kalabilmenin başarısı bence bir başarı hikayesi. Kesinlikle. Çünkü zor bir şey gerçekten. O manada şansım şuydu. Çiğdem de çok yoğun ve hareketli çalışan bir insan. Onun da kendine ait bir işte şehir tiyatrosu oyuncusu, bir sosyal hayatı var. Benim öyle bir koşturmam ve sosyal hayatım var. Dolayısıyla biz hiçbir zaman o sosyal hayatları birbirine karıştırmadık. Beraber gittik geldik ama saygı duyduk o ilişkilere, o muhabbetlere, o dostluklara. O dostluklar da bizi çok sahiplendiği için çok güzel gelişti mevzu. Bugüne kadar da geldik yani. Konuşabilen ve dinleyebilen bir çiftiz. O çok güzel bir şey. Bizim evde böyle bağırtı, çağırtı, kavga gürültü. Ben zaten hayatımda kavga eden bir tip değilim ama olmadı yani. Olamadı. Keşke de etseydik. Yani bir karı koca kavgası etseydik böyle ağız tadıyla falan. Ama olmadı. Şu anda güzel gidiyor yani. Ay maşallah, bundan sonra da gider zaten. Eyvallah. Geçenlerde bir araştırma okudum. Böyle evli çiftlerin tüm ömürlerini 6 bölüme ayırmışlar. Vay. İşte en başta işte tanışma, cicim ayları, bebek, ondan sonra bebek ergenliğe giriyor, evleniyor, gidiyor ve en mutlu oldukları evre ne zaman sence? Çocuklar evden gittikten sonra. Evet, doğru, bravo. Çünkü Tabii. şey diyen de çok oluyor. Hani çocuk öncesi dönem balayı gibi. Evet. Hayır, çocuk evden gittikten sonra. Çünkü hayattaki beklentilerin artık zaten azalıyor. O Azalıyor. evliliği hala sürdürebilmişsin, belli bir yaşa gelmişsin, çocuğu evlendirmişsin. Evet, hem de ondan sonrası zaten bir abim bana evlenmeden önce şey demişti. Aşık olduğun kadınla evlenme, beraber yaşlanacağın kadınla evlen demişti. Çok kolay bir şey değil o. Çünkü öyle bir saatten sonra artık konuşabildiğin, seni çekebilen, senin çekebildiğin, huylarını bildiğin, gerçekten yaşlandığında senin halini çekebilecek, kaprisini görebilecek, senin de ha bu onun için yapmıştır diyeceğin, yeni bir insan tanımak için uğraşmayacağın bir süreç tabii ki o. Çok kıymetli bir süreç yani. Çok. Oğlum da senin gibi biri oldu mu? Yani hayata bakış anlamında. Kolay, mutlu Yani- olabilen biri mi? Evet, ben tabii haliyle evde baba da olsam Derin'le de çok iyi arkadaşızdır ama yer yer ve zaman zaman bazı tanımlamalar yapmaya kalktığımda baba gene kamu spotu gibi konuşma falan diyerek beni engellemeye çalışıyor. Ama kendi hayatında da yani onunla tek tartıştığımız konu var. Bir şey olduğunda o ya bu ne saçma, bu nasıl, bunu yani bunu iyi bir demagog oldu zaten. Bunun böyle olmasının gerçekten böyle olmasıyla ne alakası var? Böyle bir şey falan deyip bir demagoji yaparak problemi şikayet ederek sunuyor önüme. Ben de diyorum ki şikayetle vakit geçiriyorsun, çözüme gidelim diyorum. Evet ama bunu fark etmemiz gerekmiyor mu falan diyor. Tartışma yani onu orada durdurabilirim ama tartışmayı sevdiği için, benle tartışmayı sevdiği için de o süreyi de tanıdığım için keyifli bir muhabbete giriyoruz. Tek takıldığımız konu o. Sonra arkadaşlarıyla konuştuğumda da okulda danışılan, işte yorum alınan, psikolog derim falan filan diye böyle yürütülen falan bir hava yakalamış orada. Ben okulda böyle değilim aslında, burada öyleyim falan deyip bana da hani ben aslında senin gibi düşünebiliyorum diyor. 15'e kadar annesiyle beraber daha ortak ilişkisi vardı. 15'ten sonra şu anda Çiğdem yalnız kaldı. Biz daha derinle bir müttefik olduk yani. Çiğdem'i dışladık. Daha aynı fikirde olmaya başladık. Derin bunu yemez diyor mesela Çiğdem. Deniyor ki niye yemeyeyim? Ya bir denesin. Benim hep söylediğim şey odur yani. Deneyin abi, her şeyi deneyin. Yani Çiğdem daha nettir. Yani dünyanın en meşhur restoranına giderse orada bildiği yemeği yer. Ben de garsonu çağırıp yeni ne var abi deneyelim falan diyelim. Aramızdaki fark budur. Derin şimdi ona döndü. Peki o deneme konusu hayatta ne istediğini bulmakta da tabii yardımcı. Deniyor mu şu an? Onu deniyor. Şimdi işte şu anda lise bitti. Üniversiteyle ilgili biz hiç öyle bir yönlendirme yapmadık. Hiç kamera önünde zaten istemedi veya sahneyi de istemedi. Fakat küçüklüğünden beri bunlar hep bilgisayarla büyüyen çocuklar olduğu için bir montaj, edit falan gibi bir şeyler yaptı. Kendine bir YouTube kanalı açtı. Hiç benim de tanıtım falan yapmamı da istemedi. Hatta senin hayranların böyle giriyor arada bir şeyler söylüyorlar. Lütfen onlara söyle benimle ilgilenmesinler. Benim yolum ayrı falan deyip böyle. Bravo. Değişik bir çocuk o manada. Çok da seviyorum bu tarafını. Dolayısıyla yönetmen olmak istiyorum dedi. Bir kadraj kafası var yani. Açım açı biliyor. Yönetmenlik okumak istiyor. İşte ama o yol onu nereye götürür? Tarih seviyor, politika seviyor, izliyor, takip ediyor, konuşmayı seviyor bunları. Çünkü biz de yolda değiştirdik bir sürü şeyi. Tabii. Senin de nereye gideceğini
değil önemli olan, yolda bulacağın önemli deyip öyle bir yola giriyor yani, bakalım. Evet. Ama yönetmen diye giriyor yola, bakalım. Ya bu yaklaşım o kadar önemli ki. Tabii, tabii. Yani hani gerçekten yoldan keyif almayı bilmek. Onu bildin mi hayat İlla zaten öyle seni o peki, kadar ben de. güzel götürüyor ki. Evet. Yoksa ben o olacağım dediğinde 5 sene sonra ne olacaksın? Ben şu olacağım. İyi de 5 sene nasıl yaşayacaksın? Önemli değil, ben sonunda o olacağım. Evet. O 5 seneyi çöpe atıyorsun, sonunda olsan da boş olmuş oluyorsun yani. Ona vardığında mutlu olacağını sanıyorsun. Son bir soru çekelim. Çekelim. Ben bu arada bir yandan bakıyorum. Canım benim. Neler not almışım hiç bakmadım. Ne Şu güzel. ana kadar mesela Ben susmadım. Pollyanna sevgilin mi senin? Gandhi asker arkadaşın mı? Derlerdi, Buna evet. çok gülmüştüm. Evet ya. Öyle derler bana. Ya bu bir olaya bu kadar, mesela bizim sitede komşularım falan var. Allah'ını seversen Hakan der. Yani biz birisiyle tartıştığımızda araya girme. Çünkü araya girersen adamdan özür dilersin. Bizi de özür diletirsin gereksizce falan. Ya dilememiz gerekiyorsa dileriz ya. Hayır abi, niye dileyim abi falan diyor. Ya olayı bilmiyorsun. Ya olayı bilmeden özür dilemek istememeyi ben anlamıyorum diyorum yani. Belki yanlış yapmış. Ne yanlış yapacağım falan. Öyle bir anlayış var. Bir şeyi ya da birini bırakma zamanın geldiğini nasıl anlıyorsun? Bir şeyi ya da birini bırakma zamanım geldiğini anlasam da, bu size biraz tuhaf gelebilir ama ben kadere çok güveniyorum ve kaderimi de çok seviyorum. Bunu söyleyemesem de, söyleyebilen bir adam değilim. Hayat öyle bir şey yapıyor ki basireti bağlıyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor, o gidiyor yani. Ya bunu nasıl bir enerjimi gönderiyorum, hiç öyle bir oturup da yapmıyorum ama ya bu doğru değil, bu doğru değil, bunu nasıl yapsak, bunu nasıl ifade etsem diye düşünürken ben gidiyorum diyor. Ben de peki diyorum yani. Teşekkür ederim diyorum. Sonra devam ediyorum hayata yani. Hikaye biraz güvenirsek eğer, şikayet, mesela kader kelimesi bildiğin çok negatif bir kelimedir. Arabesk kültürde. Kaderimde var, işte yansın, bitsin, ne kadersizim. Hiç pozitif kader kullanan yoktur mesela. Ben kaderimi seviyorum falan diyorum, öyle bakıyorlar. Çok mu zenginsin? Hayır. Çok mu mutlusun? Evet, ama bu senin materyallerinin içerisinde bir mutluluk karşılığı yok benim mutluluğumda. Sağlıklıyım, eşim sağlıklı, ben sağlıklıyım, güzel, istediğim işi yapıyorum, mutluyum. Evet, ekonomik sıkıntılar hem de dibine kadar yaşıyorum ama mutluyum abi. Çözeceğim çünkü sağlıklıyım yani. Çözmek için yolumu biliyorum yani. Dolayısıyla böyle baktığımda da kader bana güzel oyunlar oynuyor. Dersler veriyor. Yanlış yaptığımda tak enseme vuruyor. Yanlış yapıyorsun, doğru git diyor falan. Bunu fark edince hayat çok güzel. Biri seni takip ediyor yani. Çok güzel. Doğru yapınca demek ki o zaman ödül de var diyorum ve veriyor. Hep öyle oldu yani. Siz de İçindeki böyle ses. bir ilişkiyi kurun kaderle. Emin olun çok keyifli bir süreç var. Hani doğruyu yapınca ödül de kazanıyorum diyorsun yani nasıl doğru olduğunu. Ama ödülün ne olduğu önemli değil ki. Ödül mesela bugün Volkan'la karşılaşmam diye de yorumlayabilirsin. Evet. Ödülü illa bankada kredi geldi, bilmem Tabii, bana tabii, milli tabii. piyango çıktı diye değerlendirirsen çok beklersin. Tabii Öyle ki, bir şey tabii değil. ki. Ama maddi Ya bir şey kastetmedim. Evet, mutlu olmak senin için söylemiyorum tabii ki canım. Mutlu olmak, Erkan abi sen öyle diyorsun da yani. Bir sürü engel çıkıyor karşımıza. Emin olun şu anda bunu söyleyen arkadaşlarla gizli bir şekilde değmeden benim bankadaki kredi borcumu ve onun borcunu yan yana koyalım, benimki daha çok çıkar. Net söyleyeyim. Ama bu beni hiçbir zaman yıldırmıyor. Çünkü şunun için yıldırmıyor. Ben o borcu kapatmak için vereceğim mücadelede benim ihtiyacım olan ne? Bu. Ve bunun da pozitif hali. Düşünsene ben her gün ben ne yapacağım o borcu, ne yapacağım o borcu, ne yapacağım o borcu, ne yapacağım o borcu, ne yapacağım? Çözüm bulamazsın ki. Tabii. Yani o parayla seni işe gönderdiler, para kazanman lazım. Ne yapacağım o borcu, ne yapacağım o borcu? Çalışamazsın. Benim kendimi toparlamam, ayağa kalkmam ve yürümem lazım. Borç içinde, duygusal çöküntü içinde, sosyal problemler içinde, konjonktürel problemler içinde benim ayağa kalkmam lazım. Başka hiçbir çözüm yok. Bu ne diyor hava şeyde? Önce kendinize maskeyi takın, sonra çocuğunuza takın diyor. Yani diyor ki önce siz bir sağlıklı olun, sonra çocuğunuzu tedavi edin diyor yani. Durumu kurtarın diyor. Benim sağlıklı olmam lazım. Sizin sağlıklı olmanız lazım. Her sabah öyle uyanmasan da bazen beyni kandırıyorsun değil mi? Tabii kandırıyorsun yani. Bir kandırma yapmaz mıyız yani, kandırma? Hani mesela ben hep bu konuşmalarda yapıyorum. Benim kafada bir Laz DJ var diyorum. O hikaye işte kalem sokma hikayesi. Tatsız olunca kalemi tak böyle gevşeyince beyin diyor ki mutlu ol. Laz DJ muhteşem ya. Tabii abi, herkesinki farklı olabilir. Benimki Laz DJ yani, böyle önünde bir kumanda masası var. Öyle değil midir mesela? Şimdi bir resim bakıyorsun, o resimde algı
pırırt 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 beyne bir bilgi gidiyor. Diyor ki bu resim şu, bu adam bu, bununla ilgili şunu davran, elini kaldır, elini uzat, merhaba de, gülümse. Bunu diyor da sistem böyle çalışıyor yani. Sen şimdi o Lazice'ye bir mutlu bir şey, şimdi yani duvara bakmakla sana bakmak aynı olabilir mi? Gülümseyen bir yüz. Sen bak farkında olmadan sen gülümseyince ben de gülümsedim. Bizi mutlu eden bu resimler var abi. Bu resimleri seçmek yerine oturup sabahtan akşama kadar Müslüm Gürses dinleyip sabahtan akşama kadar ben ne kederliyim dediğimizde yahu zorla içimize şırınga ediyoruz yani hani negatif enerji, kibir, sıkıntı. Var öyle arabeskten beslenen Tabii ruhlar. canım, tabii canım. Yani o kültür biraz bizim ülkede var. Çünkü mazlum olduğumuzda o da şefkat eksikliğinden kaynaklanıyor bence. Mazlum olduğumuzda bizi sevsinler istiyoruz yani. Ben ne zor durumdayım, ben neler yaşıyorum biliyor musun? Ben var ya, ay canım diye sevmen gerekiyor onu. Çünkü küçükken sevmemişler onu işte. Evet. İşte bunun bugün farkına varıp o kurban Çünkü psikolojisinden işte çıkmak 45'te lazım. kişisel gelişim var. Bence 15'te vermeleri lazım çocuklara ki çocuklarda bir dakikaya ne kurbanı saçmalamayın bir dakika ben büyüğüm ben yani o işte konuşmaları yaptığımız sürede DM'den çünkü ben herkese cevap veririm sana verdiğim Evet. gibi böyle yıllarca mesajlar geldi. İntihardan dönenler mi dersin? Hakan abi senin dediğin metotla söyledik kavga etmiyoruz artık çok acayip ne keyifliymiş dünya diyen mi dersin? Gülümseyerek baktık sınıfta en gıcık olduğum kız meğer ne iyi bir kızmış diyen mi dersin? Bir sürü mesaj geldi. Binlerce hatta böyle küçük kitapçık falan yaptı benim üniversiteden bir arkadaşım. Ya hayat böyle de güzel abi. Ya bırakın boş verin size çakal demesinler, ezik desinler ya ezik desinler. Bu da çok temiz çocuk desinler. Temizden kötü bir şey var mı? Bana saf derlerdi. Saf işte evet safım. Evet. Ya Kafayı saftan güzel bir yastığa şey var. koyduğunda evet rahat abi uyuyorsun. safım abi yani çakal olmaktan iyi değil mi ya? Kesinlikle. Çok uyanık çocuktur aferin falan. Çakal işte yani. Kesinlikle iyi. Bir de bu kadar insanın hayatında böylesi somut bir değişim yapmış olmak da herhalde nasıl bir mutluluktur bilemiyorum. O tamamen tesadüf oldu ve onun için de çok mutluyum. Bu büyük bir nasip kısmet yani. Yani hiç öyle bir hesaplı bir şey değildi o. Sonra onu çok sevmeye, onun için de işte onun deformasyonu. Seni yakalayınca sana anlatıp sanki sana anlatırsam sen de çocuğuna anlatırsın. Volkan'la ilişkin daha güzel olur falan. Saçma sapan bir şey yani. Ama dert yani. mutluluk bu zaten Evet yani. yani. Karşındakini iyi etme hali. Sana daha iyi geliyor. Mesela yardımda da böyledir ya. Sen yardım edersin ama aslında o yardım sana kat be kat döner. Tabii Hani ki canım. manevi Yani ben olarak. sendeki değişimi gördüğümde hissettiğim hazzı sana anlatamam yani. Evet. Koskoca Hakan Bilgin olmuşsun. Bunlarla mı uğraşıyorsun? Evet bu ondan çok kıymetli. Bugün ekipçe bizi değiştirdin. Teşekkür Ay, ediyorum. ay Gerçekten. canım Ve benim. bugün Hakan abi oldun. Evet, Hakan. Çok teşekkür Canım ediyorum. benim. Bir Fotoğraf mı hatıra çekeceğiz? fotoğrafı. Evet. Ay ne güzel. Selfie çekeceğiz böyle. Evet. İyi ki geldin. Ay ne güzel. Sen de iyi ki davet ettin. Ne güzel sohbet oldu. Keyifli oldu. İnşallah izleyenler de keyif alırlar. Hayatlarına böyle gülümsemeyle devam ederler yarın sabahtan itibaren.